her şeyin başının hukuk olduğunu düşünüyorum. Bazen şöyle yorumlar yapılıyor. Madem Türkiye'den göç ediyorsunuz, neden Suudi Arabistan'a gitmiyorsunuz da Almanya'ya geliyorsunuz filan? Hukuk nerede ise oraya göç etmek bütün tarihsel dönemlerde böyle olmuştur. Almanya gibi bir yerde gerçekten hukuk var, bir düzen var. Biz bir şekilde Almanya'ya geldik. Sürece başladık, bizi aldılar. Bir gün eşimle kaldığımız yerin yakınlarında bir yürüyüşe çıktık. Parkur üzerinde bir takım ilanlar okuduk. İlanlardan bir tanesi diyor ki, dikkat edin, yürüdüğünüz yol üzerinde salyangozlar yaşıyor. Onları lütfen basmayınız. Karınca yuvası ve termitlerin yuva yaptığı bir yer vardı. Orada da ayrı bir takım uyarılar, onları korumayla alakalı. Şimdi ben dedim ki rahat olabiliriz. Salyangozların ve karıncaların bile hukukunun gözetildiği bir coğrafyaya geldik biz. Almanya Essen'den herkese merhaba. Bu hafta tutunanlarda Saffet Yıldırım Bey ile beraberiz. Saffet Bey merhaba. Merhabalar. Türkiye'de çok farklı işler yapıyordunuz. Burada çok farklı işler yapıyorsunuz. Ne yapardınız? Şu an ne yapıyorsunuz? Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın değişik kademelerinde öğretmenlik, yöneticilik ve bürokratlık görevlerinde bulundum. Ben meslek lisesi öğretmeniydim. Elektrik işleri öğretmenliği mezunuyum. Almanya'ya geldikten sonra da eski mesleğimizi burada tekrar icra etmeye başladık. Şu anda Almanya'da da elektrik üzerine bir firmam var. Elektrik ölçümleri, elektrikle ilgili danışmanlık ve taahhüt işleri yapıyorum. Meslek sesinde öğrenilen mesleklerin özellikle ikinci hayatlarda ne kadar işe yaradığını ben bu gezdiğim vakit konuklarımda görüyorum. Demek ki meslek çok önemli, meslek liseleri de çok önemli. Elbette Almanya'da bir tanımlanmış bir mesleğe sahip olmanız kariyerle alakalı insanların önünü açan bir anahtar mesabesinde bir şey yani. Almanya'da meslek eğitimi alanlar daha çok kazanıyorlar. O yüzden insanlar üniversite kapılarının önünde böyle yığılmıyorlar. Meslek liseleriyle sanayi sektörü ve devlet kurumları çok ciddi anlamda organize bir şekilde çalışıyorlar. Dolayısıyla mezun olan insanların da iş bulma sıkıntısı genelde yok. Bizim mesleki eğitim sistemimiz de tamamıyla Almanya'nın bir kopyasıdır. Türkiye'deki eksik olan şey nedir? İstihdamla alakalı okulların sanayi ile entegre olmanın noktasında buradaki kadar organize çalışmadıklarını düşünüyorum, öyle değerlendiriyorum. Evet, bir eğitimci olarak çok şey söyleyebilirsiniz bu konularda ama bugün sizin hayatınızı dinlemek istiyoruz. Nasıl bir ailede doğdunuz? Saffet Yıldırım kimdir? 1968 doğumluyum. Sivas'ın Yıldızeli ilçesinin Kiremitli köyü. Güzel bir çocukluk dönemi geçirdim. Bizim köyde ilkokul vardı sadece. Ortaokulu da okumak için şehre ya taşınmanız gerekiyor veya bir akrabanızın yanında kalmanız gerekiyor. O yüzden ben amcamların yanında ortaokul eğitimine başladım. Annem babamdan uzak bir yakın akrabamın yanında kalmak beni ciddi manada gerdi. Orta 2. sınıfta ben sınıfta kaldım ve artık okumayacağımı ifade ettim. Babam ben 9 yaşındayken vefat etmişti. Annem bize hem annelik hem babalık yaptı. Bunu hissetti yani. Ben orada mutlu değildim. Ve artık okumayacağımı ifade ettim. Hakikaten ben bir eğitimci olarak annemin taktiğini de şimdi çok takdir ediyorum. Dedi ki madem böyle istiyorsun dedi, hadi köye gidiyoruz dedi. Beni aldı köye götürdü annem. Tabii köyde de her köyde olduğu gibi hayvanlarımız var. 17 tane büyükbaş hayvanımız var. Bütün sorumluluğu bana yükledi. Bana acımıyor, sabahleyin kaldırıyor. O bütün hayvanların bakımı, görümü, o sorumluluk birden sırtıma bindi. Bir yılın sonunda baktım gidişat çok iyi değil. Benimle beraber okula başlayanlar benden bir sınıf öteye geçmişler. İçten içe bu bende bir rahatsızlık oluşturmaya başladı. Ben gizli saklı böyle arka taraftaki soğuk bir odada ders çalışmaya başladım. O günlerde meslek liselerinin elektrik bölümlerine girmek de bayağı bir zordu. Daha sonra sınavlara girdim. İşte sınavlarda kazandım ve elektrik bölümüne yerleşmiştim. Annemin bana vermiş olduğu o taktikle bende bir eğitim öğretim adına bir aydınlanma, bir bilinçlenme falan başladı. Lise eğitiminden sonra kendi kendime üniversiteye hazırlandım. Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesini kazandım. Üniversiteyi bitirdikten sonra eğitim yönetimi ve planlaması alanında yüksek lisans yaptım. Master'ı bitirdikten sonra zaten ben görevdeydim. Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki okullarda elektrik öğretmeni olarak çalıştım. 15 yıl kadar bir öğretmenlik yaptım. Ondan sonra da eğitim yöneticiliği ve okul idareciliği falan görevlerim oldu. Öğretmenlik yıllarımı unutamıyorum. Benim asıl alanım eğitimcilik. Ben çocuklara hiçbir zaman kötü söz kullanmazdım.
Hep böyle nezaket ifadelerini kullanırdım. Mesela çok sıkıntılı bir sınıf var, 10K sınıfı. Mimlenmiş çocuklar, okulda tanınıyorlar. Resmen böyle terör üstürüyorlar çocuklar. Bu sınıfı bana verdiler, sınıf öğretmeni olarak. Bir gün 8 kişinin ismini saydım. Bu isimler sınıfta kalsın dedim. Diğerleri dedim çıksınlar, ders bitmiştir dedim. Bu çocuklarla özel bir görüşme yapmam gerekiyor benim. Dedim ki gençler şu anda çok uzun konuşmayacağım. Sizinle alakalı iyi şeyler duymadım biliyorsunuz yani. Siz de bu konuda meşhur insanlarsınız okulda. Ama bu sıkıntının kaynağını ben öğrenmek istiyorum. Yarın okul çıkışı ileride bir alışveriş merkezi var. Onun içinde bir kafe var. Oraya sizi davet ediyorum dedim. Ertesi gün gittim oraya ben. O 8 tane çocuğun 8'i de kafeye geldiler. Ben orada çocukları dinledim sadece ve onları onure ettim. Her birinin ailelerini tanıdım, velileriyle görüştüm, evlerine ziyaretlere gittim. O çocuklarda böyle müthiş bir davranış değişikliği meydana geldi. Yani öğretmenlik sadece derse girip orada formülleri öğretmesi falan değildir. Hayatı paylaşarak yapılan öğretmenliktir asıl öğretmenlik. İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürütürken merkeze alındık. 300 bin insan KHK ile atıldı, görevlerinden uzaklaştırıldı. Ben de bunlardan birisiyim. Bakanlığın kampüsünün bir tanesinde bir odaya 30 kişinin ismini yazdılar. Dediler ki sizin çalışma alanınız burası. Masa yok, bilgisayar yok, bir görev yok, görev tanımı yok. Bu ayrıştırma ve bu cadı avı yani çok önceden aslında başlamıştı. 2012'lerde, 2013'lerde falan başladı. Maaşlarımızı falan böyle almaya devam ediyorduk orada. Ben bundan ciddi rahatsız olmaya başladım. Artık yola çıkma vakti geldi, gitme vaktidir falan dedim ben. Bir vesile bulduk. 2 tane böyle girişimcinin projeleri vardı. Bir yönetici arıyorlardı. Oturduk, anlaştık. Afrika'da bir iş başlatma konusunda bir karar aldık. Türkiye'den çıktım ve Afrika'ya gittim. Tanzanya'ya gittim. Tanzanya'da perde sektöründe orada bir imalat başlattık. Ben Türkiye'den daha çok böyle Tanzanya'yı özlediğimi ifade edebilirim. Oradaki tabiilik, oradaki samimiyet, sadelik insana çok daha huzur verdiğini düşünüyorum. Biz aslında böyle konfor arayan insanlar değiliz. Eğer öyle olsaydı direkt uçağa atlayıp ben direkt Almanya'ya gelebilirdim o tarihte. Ya da çalışmadan maaşınızı alıp oturabilirdiniz. Tabii orada da oturabilirdim. Maaşımı alıp oturabilirdim. Hayat ne kadar sade ise o kadar ruhunuza daha çok böyle vakit ayırmış oluyorsunuz. Bu anlamda Tanzanya bizim için gerçekten güzel bir imkan oldu. Ama Türkiye'yi bu yangın yerine çeviren bu meşhum darbe olayından sonra oradan da bizim çıkmamız gerekti. Bu yangın metaforunu şunun için kullanıyorum ben. Türkiye'deyken aslında bu yangının emarelerini herkes biliyordu. Kokular gelmeye başlamıştı. O is kokusu, o duman kokusu gelmeye başlamıştı. Türkiye'den kaçan insanlar bu yangından kaçan insanlar olarak düşünüyorum. O yangının içerisinden çıktığınız zaman yangında olanlara daha çok yardım edersiniz. Bu yangını kimin başlattığını, niçin başlattığını aslında Türkiye'nin birçok insanlığın zamanla anlayacağını düşünüyorum. Harvard Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan bir arkadaşa hocası soruyor. Türkiye'de diyor olup biten şeyleri anlayabilen yüzde kaçtır diye soruyor. Hocasına diyor ki %10'dur diyor falan en fazla. Diyor ki doğru bilimsel olan da budur diyor. Bu sadece Türkiye ile alakalı değildir diyor. Bütün toplumlarda olup bitenin farkında olan, o farkındalık şeyi yüksek olan sosyolojik olarak %10'u geçmez diyor. %90 manipüleye açık insanlardır. Dolayısıyla Türkiye'deki insanların %90'ının manipüle edildiklerini, toplumun büyük bir kesiminin doğruları bilmediğini, doğrulara ulaşmada sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. Peki hocam, şu an mesela 9.000 yargı mensubundan 4.500 tanesi ihraç edilmiş. İhraç edilenlerin yerine tam 15.000 tane insan alınmış. Belki yargıda böyle olduğu gibi milli eğitimde de, poliste de, hatta askerde de, devletin değişik organlarında da aynı oranda, aynı şekilde bir dönüşüm söz konusu oldu. Devletin ve kurumlarının bu şekilde dönüştürüldüğü ve aynı zamanda halkın da işte manipülasyonla, başka şeylerle dönüştüğü bu ahvalde tekrardan insanların normale dönüp devletin, kurumlarının normale dönme şansı var mı?
kısa vadede? Şimdi şöyle, o zamanı çok bilemem ama bu sürecin sürdürülebilir olmadığını biliyorum. Yani devlette uzun yıllar çalışmış birisi olarak her şeyin başının hukuk olduğunu düşünüyorum. Bazen şöyle yorumlar yapılıyor. Madem hani Türkiye'den göç ediyorsunuz, neden Suudi Arabistan'a gitmiyorsunuz da Almanya'ya geliyorsunuz filan? Hukuk nerede ise oraya göç etmek bütün tarihsel dönemlerde böyle olmuştur. Almanya gibi bir yerde gerçekten bir hukuk var, bir düzen var. Hukuk da olmadığı için Türkiye'deki en büyük sıkıntının bu olduğunu düşünüyorum. Şöyle düşünün, zil çaldığı zaman polisin gelme ihtimali olan bir yerde yaşıyorsunuz. Allah o yangın içerisinde, o cendere içerisindeki insanlara da yardım etsin. Bütün herkese bir an önce hava kadar, su kadar ihtiyacımız olan o huzur atmosferini sağlasın. Eğer bir ülkede hukuk bozulmuşsa her şey bozulur. Geçenlerde enteresan bir şeydir. Bu Anayasa Mahkemesi Başkanı vermiş olduğumuz kararlardan dolayı ben çok korkuyorum diye duygusal bir an yaşadı. İnsanlar da alkışladılar onu. Halbuki yargı mensupları bir yerde konuşma yaparken değil, karar verirlerken vicdanlarına sormaları gerekiyor. İltisak, irtibat gibi bir takım hukuk ucubesi olan tabirlerle birçok insanı mesleklerinden uzaklaştırdılar. Bunun hukuki bir karar olmadığını bütün dünya biliyor. Yargı süreçlerinin Türkiye'de normal işlemediğini artık uluslararası kuruluşlar da tescil ettiler. Yani şu anda mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararlar artık bireysel olarak değil, grup grup. Yalçınkaya kararından sonra 200 küsür kişiye birden karar veriyor ve diyorlar ki Türkiye'deki yargı süreçleri normal işlemiyor. Buna Selahattin Demirtaş dahil cezaevinde olan uzun yıllardır insanlar var. Maalesef Türkiye'nin iyi bir yere gitmediğini, iyi bir yere evrilmediğini bütün cihan biliyor. Türkiye'dekiler bilmiyor. Türkiye'deki sıkıntının bu anlamda da ben ekonomik olduğunu düşünmüyorum. Hukuk ahlakı bozulunca her şey bozulmuş oldu. Düzelmesi için de bu tabii ki zaman alacaktır. Manipüle edilen zihinlerin içindeki o yanlış bilgiler de hadiselerin diliyle onlara anlatılacaktır diye düşünüyorum. İyi giden ne var diye soruyorum ben mesela. Bazen konuşuyoruz burada arkadaşlarımızla. Bunu herhangi bir aidiyet olarak ifade etmiyorum. Sistemden yaklaşık bir 300 bin insan uzaklaştırıldı. Bu 300 bin insan var iken mesela diyelim ki ne zaman? Bundan 10 sene önce. 10 sene önce mi Türkiye'nin bütün göstergeleri daha iyiydi? Yoksa bugün itibariyle mi daha iyi? Endekslere bir bakılması yeterlidir. Yani bunun cevabını bulmak için. Siz böyle diyorsunuz ama bugün Türkiye'de birçok insan, şu an bulunduğunuz ülke Almanya, Türkiye'yi kıskanıyor. Evet, ben aklıma gelen bir şeyle bunun cevabını vermek istiyorum. Biz bir şekilde Almanya'ya geldik. Sürece başladık, bizi aldılar. Bir gün eşimle kaldığımız yerin yakınlarında bir yürüyüşe çıktık. Parkur üzerinde bir takım ilanlar okuduk. İlanlardan bir tanesi diyor ki, dikkat edin, yürüdüğünüz yol üzerinde salyangozlar yaşıyor. Onları lütfen basmayınız. Karınca yuvası ve permitlerin yuva yaptığı bir yer vardı. Orada da ayrı bir takım uyarılar, onları korumayla alakalı. Şimdi ben dedim ki rahat olabiliriz. Salyangozların ve karıncaların bile hukukunun gözetildiği bir coğrafyaya geldik biz. Bizim geldiğimiz tarihte küçük böyle ekmekler var. 9 sene önce yaklaşık buraya geldik. 19 sentti. Şimdi marketlere gidin, hepsinde yine 19 sent. Arkadaşım dedi ki ben 30 sene önce geldim buraya dedi. Bu ekmeğin dedi fiyatı o zaman 99 sentti o zaman. Bugün de itibariyle de 99 sent. Aynı şey. 30 senedir ekmeğin fiyatının değişmediği bir ülke burası. Almanya'ya geldikten sonra tabi burada yeni bir hayata başladınız ve yeni bir iş yapmaya başladınız. Bu süreçten biraz bahseder misiniz? 50 yaşında buraya geldim ve tamamıyla sistemi sıfırlamış olduk. Burada yeni bir hayata başladık. Herkesin gittiği bu entegrasyon kurslarına falan böyle gittik. B2 düzeyine kadar dil öğrendik. Entegrasyon kurumları ile birlikte çalışan bir firmadan bütün mültecilere bir mektup geldi. Biz bir kurs açmayı düşünüyoruz. Girişimcilik üzerine ücretsiz bir kurs. Bu girişimcilik kursuna gittik 6 ay boyunca. Bu kursun sonunda da bir proje hazırlanmanız isteniyor. Daha sonra bu sunumlarımızı falan böyle yaptık. Projemiz elektrikli aletlerin ölçümleri ve onların test edilmesine yönelik bir projeydi. Projenizi realize etmek için krediye müracaat edebiliyorsunuz, faizsiz bir krediye. Projemi ilgili kuruma sundum ve kabul edildi. 14.000 euro kadar kredi verdiler. Bunun bir kısmı karşılıksız hibe olarak, bir kısmı da uzun vadede geri ödemeli faizsiz bir sistem.
Krediyi aldık. Daha sonra kendi şahsi firmamı kurdum. 5 yıldır da piyasaya kendi firmamla hizmet veriyorum. Alman kaza önleme sigortası kapsamında bütün iş yerlerinde elektrikli cihazların 2 yıllık periyotlarda test edilmesi gerekiyor. Arıza ve onların tamir edilmesi süreci bizimle alakalı bir süreç değil. Biz sadece bu firmalara bu test hizmetlerini sunuyoruz. Test yapıyoruz, daha sonra da o test raporlarını firmaya sunuyoruz. Sizin gibi göç eden insanlar eğer geçmişinde meslek lisesi de yoksa bu işi yapabilir mi? Tabii ki yapabilirler. Bu mesleğin bir kursu var. Bu kursu bitiren herkes bu mesleği icra edebilir. Almanya'da elektrik sektörü ve su tesisatı sektörünün çok böyle avantajlı olduğu ifade ediliyor. Ve ben de bunu görüyorum. Piyasada özellikle bu iki alanda çok ciddi eleman ihtiyacı var. Bu alanda eğitim alan insanlar çok rahat iş bulabilirler ve güzel bir kazanç da elde edebilirler. Burada Almanlarla komşularınızla ilişkileriniz nasıl? Komşularımızla da güzel ilişkilerimiz var. Eve taşındıktan sonra komşularımıza birer davetiye verdik. Sizinle tanışmak istiyoruz. Bizim evimize sizleri davet etmek istiyoruz dedik. Onların da bir adetleriymiş. Yeni bir komşu geldiği zaman onlara tuz ve ekmek götürürlermiş. Tuzlarını ve ekmeklerini alarak bize geldiler. Yani bu komşuluk ilişkileri böyle başladı. Tabii Almanlarda randevu almak, bir kahve içmek için bile bir hafta önce falan böyle bir randevu almanız gerekiyor. Oğlum Sadi demiş ki onlara, bizde komşuluk çok önemli. Biz çat kapı komşumuza gideriz. Kadın demiş ki o zaman bu pazar günü bizim bahçede sizi grill yapmaya davet ediyoruz falan demiş kadın. Ama demiş sizin her eti yemediğinizi biliyoruz. Eti nereden almamızı isterseniz falan deyince Sadi demiş ki eti ben getireyim demiş. Siz grilli de yakın beraber daha sonra oturur yeriz falan demiş. Şöyle bütün dünyanın görebileceği bir elektrikli pano yapsaydınız oraya ne yazardınız? Şunu yazardım. Dünyadaki bütün huzursuzlukların sebebi insanların önlerindeki sofrayı zenginleştirmeye çalışmaları. Sofraya ne kadar daha çok böyle zengin çeşit koyarlarsa o kadar zengin olacaklarını zannediyorlar. Mutluluğun kaynağı sofrayı zenginleştirmek değil, ne bulduysanız onu başkalarıyla paylaşmaktır. Göçün size öğrettiği en önemli şey ne? Göç çeşitliliktir, göç farkındalıktır. Aynı ortamda, aynı coğrafyada yaşayan insanlar hep aynı şeyleri gördükleri için zihinleri de aynı moda giriyor diye düşünüyorum. Göç beni zenginleştirdi ve farkındalığımı artırdı diyebilirim. Hayata bakışımı değiştirdi. Bu anlamda göçün ciddi bir zenginlik kaynağı, bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Hocam güzel bir sohbet oldu ama sonuna da geldik. Son olarak ne demek istersiniz? Hayat her şeye rağmen devam ediyor. Hayat bir umuttur, belki bir klişe bir laf ama bu umuda sahip olduğumuz zaman, bu umudun peşinden gittiğimiz zaman hayatın bütün zorluklarıyla başa çıkabileceğimizi düşünüyorum. Umarım bütün insanlar, bütün insanlık bu umudun peşinde olur ve onu kovalarlar. Ve günün birinde de sadece kendi yaşadığımız küçük çevre değil, bütün dünyaya bu anlamda bir huzur gelir.